Efe'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik şeklinde başlanıldığı için lastik yerine de kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 2 ilmekle yapılıyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğime geçince ipimi ön tarafa alıyorum. İlmeğimin bittiği yerden ilk ilmeğim ile ikinci ilmeğimin ara boşluğundan arka taraftan ön tarafa doğru şişimle giriyorum ve ipimi ön taraftan arka tarafa doğru çekerek bir tane yeni ilmek oluşturuyorum. Ara boşluğuna girdiğim ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa geçirdim. Birinci ilmekle ikinci ilmeğin ara boşluğundan arka taraftan ön tarafa doğru olacak şekilde şişimle giriyorum. Ön taraftan ipimi alarak arka tarafa doğru çekiyorum ve bir tane ilmek oluşturuyorum. Sonra ara boşluğuna girdiğim ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ters ilmeğe gelince ipimizi arka tarafa doğru ara boşluktan çekerek yeni bir ilmek oluşturuyoruz. İlmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. Burada iki ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğin ara boşluğundan arka taraftan ön tarafa doğru geçiyoruz şişimizde. İpimiz şu anda örgümüzün ön tarafında. Buradan bir tane yeni ilmek çekerek çıkartıyoruz. Ara boşluğuna girdiğimiz ilmeği ise örmeden atlatıyoruz. Devamındaki bir ilmek düz olarak örülüyor. Kenar ilmeğini ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeği örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğim 2 tane görünüyor. Bunları 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Ters ilmeği aynen örerken düz ilmeğe gelince ilmeğimiz 2 tane olduğu için bunları birlikte toplayarak örüyoruz. Burada son kenar ilmeğine geldiğim zaman düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka sırasındayım ve 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar ipimi örgümün ön tarafını alıyorum. İlk ilmek ile ikinci ilmeğin ara boşluğundan arka taraftan ön tarafa doğru şişimle girerek buradan ipimi çekiyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve ara boşluğuna girdiğim ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Devamındaki ilmeği ise düz örüyorum. Aynı bir önceki sırada yaptığımız işlemleri şu anda tekrarlıyoruz. Burada 2 ilmeğin ara boşluğuna önce ipimizi ön tarafa alıyoruz. 2 ilmeğin ara boşluğunu arka taraftan girerek şişimizde ön tarafa çıkıyoruz. Buradan ipimizi çekerek yeni bir ilmek oluşturuyoruz. Ara boşluğuna girdiğimiz ilmeği ise örmeden atlatıyoruz. Devamındaki ilmeği düz örüyoruz. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şu anda örgümün 4. sırasındayım, ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimi ters ördüm. Burada 2 taneye çıkan ilmeklerimi düz örerek topladım. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Ters ilmeği aynen örerken düz ilmek 2 tane olduğu için bunları birlikte toplayarak örüyoruz. Burada kenar ilmeğini ön yüzde düz olarak örüyorum.
Şu anda örgümün arka sırasındayım ve 5. sıradayım. Burada kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün ön sırasındayım. Burası benim son sıram. 6. sırada. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Modelim 6 sıradan oluşuyor. Şu anda 6. sırayı ön yüzde bir ters, bir düz örerek tamamlıyorum. Burada bitiş kenar ilmeğini düz olarak örüyoruz. Buradan sonra örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam etmemiz gerekiyor. Burada düz ilmekleri aynen örüyoruz. Ters ilmekleri ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıp ilmeğin kendisini örmeden atlatarak modelimizi kurarak devam etmemiz gerekiyor. Modelimizin ilerlemiş görünümü. Bu başlangıç ilmeğini düz ördüm. Burayı düz örmediğim için biraz böyle yamuk bir görüntüsü oldu. Bu şekilde olduğu için bu örneğin esasına baktığım zaman kenar ilmeğinin de düz olduğunu gördüm. Bu yüzden bu bitiş ilmeğini düz örmenizi tavsiye ederim. Bir ters bir düz olarak başlanıp örüldüğü için lastik yerine kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Özellikle düz kullanmak istediğiniz örgülerde lastiklerini bu şekilde kullanarak farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Boyunluk, kaşkol ve şapka gibi örgülerde de size kolaylık sağlayacaktır. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.